Hikayemize başlamadan önce abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi dinlemeler. Kan ve Sis, Targovişte'nin Gölgeleri. Bölüm 1. Tuna'nın Ötesindeki Lanet. Sene 1462. Bahar ayları olmasına rağmen Eflak, Volaşya topraklarına güneş uğramıyordu. Gökyüzü sanki altındaki topraklarda işlenen günahları örtmek istercesine kurşuni bir renge bürünmüştü. Tuna Nehri'ni geçen Osmanlı ordusunun öncü birlikleri, Karpat Dağları'nın eteklerindeki sık, karanlık ve nefes kesici ormanlara doğru ilerliyordu. Akıncı Bey'i Turhan, atının dizginlerini hafifçe çekerek birliğine dur işareti verdi. Turhan Bey, hayatı at sırtında, kılıç kabzasında geçmiş, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde surlara ilk çıkan yiğitlerden biriydi. Yüzündeki derin yara izi sayısız muharebenin sessiz bir tanığıydı. Ancak şu an bu puslu ormanın derinliklerine bakarken kalbinde daha önce hiç hissetmediği buz gibi bir ürperti dolaşıyordu. Bu düşman korkusu değildi. Bu doğaya aykırı, akıl dışı bir şeyin varlığına duyulan ilkel bir dehşetti. "Hava leş gibi kokuyor beyim," dedi hemen yanındaki atın üzerinde duran İlyas Efendi. İlyas, kılıç sallayan bir asker değil, padişahın bizzat emriyle bu sefere katılmış bir alimdi. Konstantiniye'nin dehlizlerindeki kadim Bizans parşömenlerini incelemiş, Doğu ve Batı'nın unutulmuş dillerine hakim bir zattı. Sultan Mehmet, çocukluk arkadaşı olan Eflak Voyvodası 3. Vlad'ın, Kazıklı Voyvoda, isyanını bastırmak için bu sefere çıkarken, Vlad'ın sadece bir askeri tehdit olmadığını seziyordu. İlyas Efendi'nin bu orduda bulunmasının sebebi buydu. Turhan Bey burnuna dolan o ağır, paslı ve tatlımsı kokuyu içine çekti. Bu kokuya aşinaydı. Bu kurumuş kanın kokusuydu. Fakat yüzlerce adım öteden bu kadar yoğun hissedilmesi için ne kadar kan dökülmüş olması gerekiyordu? "İlerleyeceğiz," diye emretti Turhan Bey, gür ama temkinli bir sesle. 500 kişilik seçkin akıncı birliği, atlarının toynaklarına bağladıkları çaputlar sayesinde birer hayalet gibi sessizce ormanın içine süzüldü. Birkaç mil sonra ağaçların seyreldiği bir düzlükte ilk köyle karşılaştılar. Köyün adı haritalarda bile yoktu. Akıncılar köye girdiklerinde ölümcül bir sessizlik onları karşıladı. Ne havlayan bir köpek, ne ağlayan bir çocuk, ne de rüzgarda gıcırdayan bir yel değirmeni. Sadece sağır edici bir sessizlik. Turhan Bey atından indi. Kılıcının kabzasını sıkarak en yakındaki ahşap eve doğru yürüdü. Kapı ardı ardına açıktı. İçeri girdiğinde gördüğü manzara yılların savaşçısını bile olduğu yere çiviledi. Evin ortasında bir aile, anne, baba ve 2 çocuk yerde yatıyordu. Ancak ortada bir savaş, bir boğuşma izi yoktu. Vücutlarında kılıç veya ok yarası bulunmuyordu. Daha da dehşet verici olanı cesetlerin ten rengiydi. Tıpkı mermer gibi bembeyaz, damarlarındaki tek bir damla kan bile kalmamışçasına soluktular. İlyas Efendi içeri adım attığında nefesi kesildi. Hızla diz çökerek babanın cesedini incelemeye başladı. Adamın boynunda, şah damarının hemen üzerinde etrafı morarmış 2 küçük delik vardı. "Kazıklar nerede İlyas?" diye fısıldadı Turhan Bey. "Vlad'ın adetidir. Köyleri talan eder, insanları kazığa oturtur ve bizi korkutmak için sergiler. Bu nedir? Hangi hastalık insanı bu hale getirir?" İlyas Efendi'nin elleri titriyordu. Cübbesinin iç cebinden deriye sarılmış eski bir el yazması çıkardı. "Bu bir hastalık değil beyim," dedi sesi çatlayarak. "Vlad, Edirne Sarayı'nda rehin tutulduğu yıllarda zeki bir çocuktu. Bizden harp sanatını, siyaseti öğrendi. Ancak ülkesine döndüğünde bu dağların karanlık efsanelerine sığındı. Sultan Mehmet, Vlad'ın Kontes Batory'nin soyundan gelen kadim bir tarikatla, Ejderha Tarikatı'nın karanlık yüzüyle anlaştığını düşünüyordu. Onlara Strigoi derler, gecenin kan içicileri." Turhan Bey alimin yakasına yapıştı. "Bana masal anlatma efendi. İnsan insanın kanını içer mi? Bu askerlerimizin aklını çelmek için oynanan bir şeytan oyunudur. Voyvoda ordumuzu korkutmak istiyor." "Bu bir oyun değil Turhan Bey," diye diretti İlyas Efendi, gözlerindeki hakiki korkuyu saklamadan. "Cesetlere bak, kas katı kesilmişler ama çürüme yok. Kanları sonuna kadar çekilmiş.
Vlad insanlığını kaybetti. O artık sadece bir asi değil, cehennemin kapılarını aralayan bir mahluk. Padişahımız bunu biliyor. Asıl ordunun Yeniçerilerin geride beklemesini, bizi sadece gözlem için göndermesinin sebebi bu. Turhan Bey onu bıraktı ve evden dışarı çıktı. Gökyüzü iyice kararmış, Karpatların o meşhur yoğun ve soğuk sisi köyün üzerine çökmeye başlamıştı. Sis öylesine kalındı ki 10 adım ötedeki akıncılar birbirlerini seçemez hale gelmişti. "Kampa dönüyoruz," diye bağırdı Turhan Bey. "Hemen atlarınıza binin." Ancak emir ağzından çıkar çıkmaz sisin içinden kan donduran bir çığlık yükseldi. Bu bir insanın atabileceği türden bir acı hayrışıydı ama hemen ardından aniden kesildi. Sadece boğuk bir hırıltı ve bir şeyin hızla sürüklenme sesi duyuldu. "Pusatlarınızı çekin," diye Turhan Bey kılıcını kınından bir şimşek gibi sıyırdı. Akıncılar hemen sırt sırta vererek çember oldular. Meşaleler yakıldı ancak sis ateşi bile boğuyor, ışığı sadece birkaç adım öteye taşıyordu. Sessizlik geri döndü. Sadece atların huzursuz kişnemeleri ve 50 yiğitin hızlanan kalp atmaları duyuluyordu. Sonra sisin içinde bir gölge hareket etti. İnsan silüetindeydi ama bir insanın olamayacağı kadar hızlı, bir kurdun olamayacağı kadar sessizdi. "Kimsin? Çık ortaya," diye gürledi Turhan Bey. Cevap tepelerindeki ağacın dallarından geldi. Gözleri kor gibi parlayan, soluk tenli bir yaratık inanılmaz bir çeviklikle yukarıdan bir akıncının üzerine atladı. Askerin çığlık atmasına bile fırsat vermeden boynuna dişlerini geçirdi. Diğer akıncılar kılıçlarını savurdu, oklarını fırlattı ancak yaratık avını da alarak adeta havaya karıştı. Sisin içinde kayboldu. Yukarıdan sadece kan damlaları düşüyordu. "Allahu Ekber!" nidalarıyla akıncılar etrafa saldırmaya başladı ama düşman görünmüyordu. Sadece fısıltılar duyuluyordu. Karanlığın içinden Rumence ve bozuk bir Türkçe ile alaycı buz gibi fısıltılar. "Sultanınıza söyleyin, burası artık onun toprakları değil, burası gölgelerin krallığı. Kanla sulanan bu topraklarda güneş bir daha asla doğmayacak." Turhan Bey sırtını İlyas Efendi'ye dayayarak kılıcını öne doğru uzattı. "Haklıymışsın efendi. Bu gece kılıcımızın kestiği et insan eti olmayacak." Sisin içinde onlarca renk kırmızı göz çifti birer birer parlamaya başladığında Turhan Bey ve birliği için uzun, bitmeyen ve tarihin sayfalarına asla tam anlamıyla yazılamayacak o korkunç gece yeni başlıyordu. Bölüm 2. Otağı Hümayun'daki karar. Sisin içinden fırlayan soluk tenli yaratıklar bir kabusun ete kemiğe bürünmüş hali gibiydiler. İnsanüstü bir hızla hareket ediyor, akıncıların savurduğu kılıç darbelerinden yılan gibi sıyrılıyorlardı. Çarpışma anında duyulan ses, çeliğin ete saplanma sesi değil, sanki kayaya çarpan bir demirin çınlamasıydı. Turhan Bey üzerine atılan yaratığın göğsüne ağır kılıcını bütün gücüyle sapladı. Namlu, yaratığın göğüs kafesini delip sırtından çıktı. Normal bir insanın anında can vereceği bu yara, mahluku sadece birkaç saniye duraksattı. Yaratık kılıcın namlusundan tutarak Turhan Bey'i atıyla birlikte yere savurdu. Kırmızı gözlerindeki açlık ve nefret Turhan'ın iliklerine kadar işlemişti. Mahluk hırlayarak üzerine çullanırken havada kavis çizen bir ateş topu yaratığın sırtında patladı. "Ateş!" diye fırtına gibi gürledi İlyas Efendi. Elindeki meşaleyi yaratığın üzerine fırlatmıştı. "Sadece ateş ve başlarını kesmek işe yarar. Pusatlarınızı boşa sallamayın, boyunlarını vurun." Alevler içinde kalan yaratık, insan gırtlağından çıkması imkansız tiz bir çığlık atarak ormanın derinliklerine doğru kaçmaya başladı. Turhan Bey yerden doğrulup atına atladı. "Meşaleleri yakın, çemberi daraltın, sırtınızı birbirinize verin." Akıncılar asırlık savaş tecrübeleriyle dehşeti bastırıp emre itaat ettiler. Gecenin karanlığında alevler ve kanla çizilen bir ölüm kalım savaşı başladı. Vurulan kılıç darbeleri artık gövdelere değil, boyunlara hedefleniyordu. Başları omuzlarından ayrılan yaratıklar bir daha kalkmamak üzere yere yığılıyor, bedenleri anında hızla çürümeye yüz tutarak iğrenç bir küle dönüşüyordu. Ancak sayıları çok fazlaydı ve sis onlara kalkan oluyordu.
Çember giderek daralıyor, akıncılar teker teker düşüyordu. Turhan Bey birliğinin yok olacağını anladığında o acı emri vermek zorunda kaldı. Tuna'ya doğru, geri çekiliyoruz, suyu geçemezler. Bu bir kaçış değildi, bu hayatta kalıp olan biteni padişaha ulaştırmak için yapılan taktiksel bir hamleydi. Kalan 50 kadar akıncı ellerinde meşalelerle atlarını delicesine nehre doğru mahmuzladı. Yaratıklar bir süre onları kovaladı ancak nehrin ıslak ve çamurlu kıyılarına yaklaştıklarında görünmez bir duvara çarpmış gibi durdular. Suya adım atamıyor, sadece karanlığın içinden kin dolu gözlerle avlarının kaçışını izliyorlardı. Ertesi günün öğle saatleri. Tuna'nın güney yakasında uçsuz bucaksız bir ovaya kurulan devasa Osmanlı ordugahı, gökyüzüne yükselen binlerce çadırıyla adeta hareket eden bir şehri andırıyordu. Askerlerin talim sesleri, atların kişnemeleri ve demircilerin örslerinde yankılanan çekiç sesleri bir gece önce yaşanan cehennemden çok uzak bir dünyanın ritmiydi. Otağı Hümayun, ordugahın merkezinde heybetli ve altın işlemeli bir kubbe gibi yükseliyordu. Fatih Sultan Mehmet, devasa cüssesi, kartal bakışlı gözleri ve vakar dolu duruşuyla otağın ortasındaki harita masasına eğilmişti. Daha 30 yaşında olmasına rağmen yüzündeki ciddiyet asırların bilgeliğini taşıyordu. Turhan Bey ve İlyas Efendi üstleri başları kan ve çamur içinde bitkin bir halde otağa girdiklerinde içerideki vezirler ve paşalar şaşkınlıkla onlara döndü. Sultan Mehmet başını haritadan yavaşça kaldırdı. Gözleri çocukluğundan beri tanıdığı Turhan'ın yüzündeki çaresizliği anında yakalamıştı. "Konuş Turhan," dedi sultan. Sesi otağın sessizliğinde bir gök gürültüsü gibi yankılandı. "Öncü birliğimin yarısına ne oldu? Vlad'ın pususuna mı düştünüz?" Turhan Bey diz çöktü. "Hünkârım, affedin. Bizi pusuya düşürenler Vlad'ın askerleri değildi. Onlar insan değildi." Otağda bir uğultu koptu. Vezir-i Azam Mahmud Paşa alaycı bir sesle araya girdi. "İnsan değil miydi? Cinlerle mi cenk ettin Turhan Bey? Bir avuç eflaklı çapulcu şanlı akıncıları korkuttu da şimdi masalların ardına mı sığınıyorsunuz?" Turhan'ın eli kılıcının kabzasına gitti ancak İlyas Efendi hızla öne çıkarak sultanı selamladı. "Paşa Hazretleri yanılıyor sultanım. Turhan Bey haklıdır. Gördüklerimiz okuduklarımın unutulmuş parşömenlerdeki o karanlık efsanelerin ta kendisiydi. Vlad Edirne'den ayrıldıktan sonra ruhunu şeytana satmış. Ordusu sıradan insanlardan değil, kanla beslenen, ölümsüzlüğü lanetli bir yolla bulmuş Strigoylerden oluşuyor. Geceleri avlanan, acı hissetmeyen yaratıklar." Otağda bir uğultu yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Paşalar birbirlerine bakıyor, bu saçmalığa padişahın nasıl tepki vereceğini bekliyordu. Ancak Sultan Mehmet öfkelenmedi. Aksine yüzünde karanlık bir anlayışın izleri belirdi. Yavaş adımlar yürüyüp İlyas Efendi'nin karşısına durdu. "Vlad," diye fısıldadı sultan, sesi anılarla ağırlaşmıştı. "Onu tanırım, benimle aynı rahlede okudu, kılıç salladı. Tarihi, felsefeyi, zehirleri ve simyayı en iyi ben anlarım. Ama onun içinde her zaman hastalıklı bir karanlık vardı. Kanın tadına, ölümün estekiğine duyduğu bir saplantı. İlyas, bana bu yaratıkların zayıflıklarını söyle. Masalları değil, ilmini konuş." İlyas Efendi yutkundu. "Güneş ışığı onları yakıp kül ediyor hünkârım. Suya, bilhassa akan suya giremiyorlar. Sadece başları kesildiğinde veya kalplerine kazık çakıldığında ölüyorlar. Ve ateş etlerini kavuruyor." Sultan Mehmet arkasını döndü, otağın kapısından dışarı, ufukta Karpatların kararmış zirvelerine doğru baktı. Rüzgar padişahın kaftanı dalgalandırıyordu. "Demek karanlıkta saklanıp kan içmeyi seçtin Vlad," diye kendi kendine konuştu. Ardından hızla vezirlerine döndü. Gözlerinde imparatorlukları dize getiren o korkunç ateş yanıyordu. "Paşalar, sıradan savaş kurallarını unutun. Topçulara emir verin. Güllelerin içi neft yağı ve sönmemiş kireçle doldurulacak. Yeniçerilerin kılıçları ve mızrakları gümüş suları ile bilenecek.
Ormanlardan binlerce meşe kazığı kesilecek. Madem o geceyi silah olarak kullanıyor, biz de ona güneşi getireceğiz. Onu kendi oyununda alevlerle boğacağız. Sultan haritaya doğru yürüdü, elindeki hançeri Targovişte'nin surları üzerine sapladı. Targovişte'ye yürüyoruz ve oraya vardığımızda cehennemin kapılarını o lanetlilerin üzerine bizzat ben kilitleyeceğim. Hazırlanın. Otağdaki hava artık korku değil, kan dondurucu bir kararlılıkla dolmuştu. Osmanlı savaş makinesi daha önce hiçbir imparatorluğun yüzleşmediği bir düşmana, gecenin ordusuna karşı şekil değiştirmeye başlıyordu. Turhan Bey kılıcını sıktı. Alacağı intikam tarihte eşi benzeri görülmemiş bir boyutta olacaktı. Ancak hiçbiri Targovişte surları ardında onları bekleyen asıl dehşetin henüz farkında değildi. Vlad, eski dostu Mehmet için çok özel bir karşılama hazırlamıştı. Bölüm 3. Kazıklı Orman ve Gece Baskını. Haziran ayının boğucu sıcağı, Eflak sınırından içeri girildiği andan itibaren yerini hastalıklı bir ayaza bırakmıştı. 100.000 kişilik muazzam Osmanlı ordusu Tuna'yı geçip Karpatların eteklerine doğru ilerlerken doğanın kendisi bile bu yürüyüşe isyan ediyor gibiydi. Gökyüzü gündüzleri bile soluk bir griye bürünmüş, güneş adeta bu lanetli topraklara yüzünü dönmekten vazgeçmişti. Ordugahın demircileri günlerce hiç durmadan çalışmış, binlerce kılıç, mızrak ucu ve ok temreni gümüş sularına batırılmıştı. Simyacılar ve humbaracılar İlyas Efendi'nin rehberliğinde sönmemiş kireç ve neft yağından oluşan cehennem ateşi gibi yanan fıçılar hazırlamışlardı. Yeniçerilerin duaları artık sadece zafer için değil, gecenin karanlığında gizlenen o doğaüstü dehşetten korunmak içindi. Targovişte'ye yaklaşırken rüzgar ordunun üzerine korkunç bir koku taşıdı. Bu, savaş meydanlarının o tanıdık kan ve ter kokusu değildi. Saf, çürümüş etin ve bozulmuş toprağın genzi yakan kokusuydu. Öncü birliklerin başında ilerleyen Turhan Bey, atının huzursuzlanarak şaha kalkmasıyla durdu. Karşılarındaki tepeyi aştıklarında, insanlık tarihinin gördüğü en korkunç manzaralardan biri bütün çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Bir orman. Ama ağaçlardan değil, insan bedenlerinden oluşan bir orman. Göz anabildiğine uzanan vadide 20.000'i aşkın insan devasa meşe kazıklara oturtulmuştu. Erkekler, kadınlar, hatta beşikteki bebekler. Vlad sadece esir aldığı Osmanlı askerlerini değil, kendisine itaat etmeyen kendi halkını, tüccarları ve dilencileri bile bu vahşet sergisine dahil etmişti. Rüzgar estikçe kazıklardaki cesetlerin arasından geçen hava, sanki binlerce ruhun aynı anda attığı sessiz bir çığlık gibi uğulduyordu. Ordu durdu. En cesur cengaverlerin bile midesi kasılıyor, dudaklarından dualar dökülüyordu. Fatih Sultan Mehmet, sadrazamı ve paşalarıyla birlikte tepenin ucuna geldi. Atı kıratın üzerinde, yüzünde tek bir mimik bile oynamadan bu fecaati izledi. Gözlerindeki derin kederi sadece en yakınındakiler görebilirdi. İlyas Efendi yüzüne sardığı bir bezle cesetlerin yakınına kadar gidip incelemelerde bulundu. Koşarak padişahın yanına döndüğünde rengi ölüler kadar soluktu. "Hünkârım," dedi titreyen bir sesle. Bu sadece bir gözdağı değil. Cesetlerin hiçbirinde kazık yarası dışında bir kan izi yok. Yere tek bir damla kan akmamış. Kas katı kesilmişler ama damarları bomboş." Sultanın çenesi kasıldı. Kendi halkını, ordusunu beslemek için bir ziyafet sofrasına çevirmiş. Bu bedenleri kazıklara oturtmadan önce kanlarını çekmişler. Vlad, insanlığını tamamen toprağa gömmüş. Sultan kılıcını çekerek havaya kaldırdı. Sesi rüzgarın uğultusunu bastırarak vadide yankılandı. "Andolsun ki bu iblisin nefesini keseceğim. Bu gece Targovişte surlarının dibine otağımı kuracağım. Ateş hendekleri kazılsın, nöbetçiler 3 katına çıkarılsın. Kimse uyumayacak." Güneş, kan kırmızısı bir renkle ufkun ardında kaybolduğunda Osmanlı ordugahı Targovişte'nin hemen güneyinde kurulmuştu. Ancak bu sıradan bir kamp değildi. Çadırların etrafı derin hendeklerle çevrilmiş, içleri neft yağı ve odunlarla doldurulmuştu. Binlerce meşale geceyi gündüze çeviriyor, gümüş kaplı silahlar ateşin ışığında parlıyordu.
Gece yarısına doğru Karpatların o meşhur yoğun sisi yine dağlardan aşağı bir çığ gibi ordugaha doğru akmaya başladı. Sis öylesine keskindi ki meşalelerin alevlerini bile boğmaya, ışığı yutmaya başlamıştı. Ve sonra o beklenen an geldi. Önce kurtların uluması duyuldu, ardından toprağın altından geliyormuş gibi boğuk bir gümbürtü. "Geliyorlar!" diye bağırdı nöbetçi kulelerindeki azap askerleri. Sisin içinden ok gibi fırlayan şeyler ordugaha saldırdı. Bunlar sıradan askerler değildi. Vilad'ın bizzat kendi kanıyla dönüştürdüğü elit Strigoi muhafızlarıydı. İnsanüstü sıçrayışlarla atların üzerinden atlıyor, mızrakların arasından süzülerek askerlerin boğazlarına yapışıyordu. Fakat bu kez Osmanlı ordusu hazırlıksızdı. "Ateşle!" komutu gecenin sessizliğini yırttı. Hendeklerdeki neft yağı aynı anda tutuşturuldu. Ordugahın etrafında devasa bir alevden duvar yükseldi. Ateşin sıcaklığı gökyüzüne ulaşırken, alevlerin arasına sıkışan yaratıkların acı dolu çığlıkları yeri göğü inletti. Humbaracıların fırlattığı patlayıcılar, sisin içinde yıldırımlar gibi patlıyor, etrafa saçılan sönmemiş kireç ve alevler, yaratıkların soluk derlerini anında kavurup onları küle çeviriyordu. Yeniçeriler, yüzlerinde korkudan eser olmayan bir disiplinle omuz omuza vererek bir etten duvar örmüşlerdi. "Allah, Allah!" nidalarıyla savrulan gümüş kaplı yataganlar havada kavis çiziyor ve hedefini bulduğunda iblislerin başlarını gövdelerinden ayırıyordu. Gümüşün yaktığı etin çıkardığı o iğrenç çızırtı savaşın seslerine karışıyordu. Ancak çatışmanın en şiddetli anında otağın hemen arkasındaki savunma hattında bir yarılma oldu. Sisin ve dumanın içinden devasa siyah bir zırh kuşanmış, atının üzerinde bir hayalet gibi yükselen bir silüet belirdi. Gözleri cehennem çukurları gibi kırmızı yanıyor, etrafına yaydığı dondurucu soğuk, meşalelerin alevlerini bile titretiyordu. 3. Vilad, Kazıklı Voyvoda, gecenin efendisi. Elindeki ağır kılıcıyla önündeki çıkan Yeniçerileri adeta bir tırpan gibi biçiyordu. Doğruca Otağı Hümayun'a doğru ilerliyordu. Amacı savaşı yenmek değildi. Amacı başı ezmek, Fatih'i çadırında gafil avlayıp kanını içerek bu savaşı tek gecede bitirmekti. Vilad'ın etrafındaki elit vampirler, otağı koruyan solak ve peyk muhafızlarıyla ölümcül bir çarpışmaya girmişti. Turhan Bey atını 4 nala Vilad'ın üzerine sürdü. "Vilad!" diye kükredi. Kılıcını var gücüyle Voyvoda'nın boynuna savurdu. Ancak Vilad inanılmaz bir hızla kılıcı zırhlı eldiveniyle havada yakaladı. Turhan Bey'e doğru gülümsedi. Köpek dişleri, dudakları arasından bir yılanın zehirli dişleri gibi uzanıyordu. Vilad tek bir hamleyle Turhan Bey'i atından fırlattı. "Senin kanın çok yaşlı Akıncı," diye fısıldadı bozuk Türkçesiyle. Sesi adeta binlerce fısıltının birleşimi gibiydi. "Benim eski dostum nerede? Cihan padişahı çadırına mı saklandı?" O an Otağı Hümayun'un kalın perdeleri iki yana açıldı. İçeriden süzülen altın renkli ışığın önünde, elinde dedesi Çelebi Mehmet'ten kalma, üzeri Kur'an ayetleriyle işlenmiş ve namlusu saf Halep gümüşüyle dövülmüş ağır kılıcıyla Fatih Sultan Mehmet belirdi. Yanında ne bir muhafız ne de bir vezir vardı. Padişah eski dostunun, yeni düşmanının karşısına tek başına bir dağ gibi dikilmişti. "Ben buradayım Vilad," dedi Sultan Mehmet. Sesi savaşın bütün gürültüsünü bastıracak kadar keskin ve asildi. "Karanlığın arkasında bulduğun kudret bu muymuş? Güneşi görmekten korkan bir canavara mı dönüşmek mi?" Vilad atından yavaşça indi, iki lider ateş çemberinin ortasında, tarih ve efsanelerin kesiştiği o dar alanda birbirlerine doğru adımlamaya başladılar. Bu sadece iki ordunun değil, ışıkla karanlığın, insanlıkla ebedi lanetin yüzleşmesiydi. Bölüm 4. Şafağın kılıcı ve sırların tacı. Ateş çemberinin ortasında iki eski dostun, iki azılı düşmanın etrafındaki zaman sanki asılı kalmıştı. Yeniçerilerin gümüş yatağanları ve mızraklarıyla Strigoi muhafızları arasındaki kanlı çarpışma arka planda boğuk bir uğultuya dönüşmüştü. Vlad, soluk yüzündeki alaycı gülümsemeyle kılıcını yavaşça kaldırdı. Siyah, üzerinde ejderha motifleri olan zırhı alevlerin ışığında kan kırmızısı parlıyordu.
"Beni kınadığın şey Mehmet," dedi Vlad. Sesi rüzgarın taşıdığı bir fısıltı gibi doğrudan sultanın zihnine süzülüyordu. "Benim toprağımı koruma biçimimdir. Sen ordularınla, toplarınla dünyayı fethetmeye çalışıyorsun. Ben ise ölümü fethettim. Eflak sonsuza dek benimdir." Sultan Mehmet, Halep gümüşüyle dövülmüş, üzeri altın kakmalı kılıcını iki eliyle kavradı. Yüzünde ne bir korku ne de bir tereddüt vardı. İnancın ve iradenin sarsılmaz bir heykeli gibi duruyordu. "Sen ölümü fethetmedin Vlad. Sen ona teslim oldun. İnsanlığını yitirdin, ruhunu bir iblise sattın. Şimdi toprağın kan ağlıyor. Ben buraya bir hükümdar olarak değil, bir cellat olarak geldim." Vlad, insan gözünün takip edemeyeceği bir hızla ileri atıldı. Kılıcını yukarıdan aşağıya, padişahı ikiye bölecek bir vahşetle savurdu. İki çeliğin çarpışması gecenin karanlığında bir şimşek gibi patladı. Havaya saçılan kıvılcımlar Sultan Mehmet'in kararlı gözlerini aydınlattı. Vlad'ın insanüstü gücü o kadar muazzamdı ki çarpışmanın şiddetiyle Sultan Mehmet'in ayaklarının altındaki toprak yarıldı, ancak Mehmet bir adım bile gerilemedi. Sultan ani bir manevrayla Vlad'ın kılıcını savuşturup yanda bir boşluk yarattı ve gümüş namluyu Voyvoda'nın göğsüne doğru savurdu. Kılıç, Vlad'ın ejderha işlemeli zırhını bir kağıt gibi yırttı. Gümüşün lanetli tene temas ettiği an havayı çürük et ve yanık kokusu doldurdu. Vlad, insan gırtlağından çıkması imkansız, acı dolu tiz bir çığlık atarak geriye sıçradı. Yarasından kan akmıyordu, sadece siyah dumanlı bir irin sızıyor ve gümüşün değdiği yerler sönmemiş kirece atılmış gibi fokurduyordu. "Gümüş," diye hırladı Vlad. Yüzündeki o kibirli ifade yerini saf bir öfkeye bırakmıştı. Gözlerindeki kırmızı ateş daha da harlamıştı. "Beni ihanet ettin. Kadim sırları sıradan askerlerin eline verdin." "Senin sırrın karanlıkta saklanmaktı," dedi Mehmet, kılıcını yeniden doğrultarak. "Benim gücüm ise karanlığı aydınlığa boğmaktır." O sırada otağın sol tarafından İlyas Efendi'nin sesi duyuldu. "Hünkârım, şimdi." İlyas Efendi elindeki simya şişesini, içinde neft yağı, gümüş tozu ve okunmuş sudan oluşan özel bir karışım olan cam bir fıçıyı var gücüyle Vlad'ın ayaklarının dibine fırlattı. Şişe parçalandığında Turhan Bey yerden kaptığı alevli bir meşaleyi hızla sıvıya attı. Büyük bir patlamayla mavi ve beyaz alevlerden oluşan bir sütun göğe yükseldi. Vlad alevlerin tam ortasında kalmıştı. Kutsanmış ateş ve gümüş tozu onun ölümsüz etini kavuruyordu. Voyvoda'nın çığlıkları var meydanını doldururken etrafındaki Strigoi muhafızları efendilerinin acısını hissedip paniğe kapıldılar. Yeniçeriler bu anlık dağılmayı fırsat bilip gümüş mızraklarıyla yaratıkları birer birer yere çivilediler. Vlad alevlerin içinden dizlerinin üzerine çökmüş halde çıktı. Siyah zırhı erimiş, soluk teni korkunç yanıklarla kaplanmıştı. Ancak o kolay ölecek bir mahluk değildi. Vücudunu saran lanet yaraları yavaş yavaş kapatmaya çalışsa da gümüşün bıraktığı izler buna direniyordu. Sultan Mehmet son darbeyi indirmek için kılıcını havaya kaldırdığında Vlad kan çanağına dönmüş gözleriyle ona baktı. Yüzü paramparçaydı ama hala gülümsüyordu. "Bu gece kazandın Mehmet, ama gölgeler hiçbir zaman tamamen ölmez, sadece daha da kararır." Aniden gökyüzünü kaplayan kalın sis yere doğru çöktü. Ortam öylesine koyu bir karanlığa büründü ki alevler bile ışığını kaybetti. Rüzgar bir kasırga gibi uğuldadı, havada binlerce dev yarasanın kanat sesi duyuldu. Görüş açısı sadece birkaç karışa düştüğünde padişah kılıcını savurdu, ancak çelik sadece havayı kesti. Sis birkaç saniye içinde dağıldığında Vlad yoktu. Sadece erimiş zırhından kopan birkaç parça ve simsiyah külleşmiş bir toprak izi kalmıştı. Lidersiz kalan diğer yaratıklarsa alev çemberine sıkışıp şafağın sökmesiyle küle dönüştüler. Ertesi sabah güneş aylardır ilk defa yüzünü göstermiş ve Karpatların üzerindeki o hastalıklı sisi dağıtmıştı. Osmanlı ordusu Targoviş'te surların içine büyük bir sessizlik içinde girdi.
Şehir terk edilmişti. Ne bir asker ne de bir sivil. Sadece boş, soğuk taş binalar ve havada asılı kalan o paslı kan kokusu. Sultan Mehmet, Turhan Bey ve İlyas Efendi ile birlikte Voyvoda'nın sarayına girdi. Taht odasına vardıklarında içerisi zifiri karanlıktı. İlyas Efendi meşaleleri yaktığında odanın duvarlarının tavanlarına kadar zincirler ve işkence aletleriyle dolu olduğu görüldü. Tahtın hemen arkasında ise devasa bir ejderha tarikatı sembolü kanla duvara kazınmıştı. Turhan Bey yorgun ve yaralı bir halde sultana yaklaştı. "Kaçtı hünkârım, Macaristan'a, Kral Corvin'in yanına sığındığı söyleniyor. Peşinden gidelim mi?" Sultan Mehmet boş tahta uzun uzun baktı. Düşünceliydi. Elindeki gümüş kılıcı kınına soktu. "Hayır Turhan," dedi yavaşça. "Bu diyarı ondan temizledik. Kılıcımızın vurduğu yara onu yıllarca zayıf bırakacak. Macaristan'a sığınsa bile kendi içindeki karanlık onu yiyip bitirecek. Eflak sonsuza dek benimdir." İlyas Efendi araya girdi. "Sultanım, peki ya tarih? Tarih bu gece burada olanları, o yaratıkları nasıl yazacak? İnsanlık bu gerçeği öğrenirse..." Sultan Mehmet başını çevirip alimine sert bir baktı. "Tarih İlyas Efendi, akıl sınırları içinde yazılır. İnsanlık bu kadim edilikleri bilmeye hazır değil. Eğer bilirlerse korkudan delirebilir ya da o karanlığa tapabilirler. Biz onu isyan eden bir hükümdar olarak yazacağız. Kaza oturttuğu cesetlerle, zulmüyle anılacak. Bu gece olanlar, o ormandaki yaratıklar, gümüş kılıçlar, bunlar sadece senin o gizli parşömenlerinde, sarayın en derin mahzenlerinde saklı kalacak." Sultan Mehmet taht odasından çıkmak üzere döndü. "Vlad bir can vardı. Biz ise sadece isyan eden bir tiranı yendik. Dünya bunu bilecek." Yıllar sonra 1476 kışında Konstantinopolis'teki Topkapı Sarayı'na üzeri mühürlenmiş ahşap bir fıçı getirildi. Bal dolu fıçının içinde Vlad Tepes'in kesik başı vardı. Resmi kayıtlara göre bir pusuda kendi adamları veya Osmanlı akıncıları tarafından öldürülmüştü. Sultan Mehmet, balın içindeki o soluk çarpık yüze ve dudaklarının arasından hala hafifçe sarkan uzun köpek dişlerine baktı. Gözleri kapalıydı ama o korkunç auranın tamamen yok olup olmadığı meçhuldü. "Gömün," diye emretti Sultan Mehmet. "Başı bir yere, gövdesi çok uzak başka bir yere gömülsün ve mezarlarına kurşun dökün." Turhan Bey başını eğip selam verdi. "Emredersiniz hünkârım. Bitti mi? Kabus tamamen sona erdi mi?" Sultan Mehmet sarayın penceresinden ufka, kızıla boyanmış gün batımına doğru baktı. Rüzgar boğazın sularını dalgalandırıyordu. "Karanlık hiçbir zaman tamamen bitmez Turhan," dedi sessizce. "Sadece ışığın gelmesini, insanların masalları unutup rehavete kapılmasını bekler. Bize düşen kılıcımızı her zaman gümüşte tutmaktır." Ve o günden sonra Fatih Sultan Mehmet'in kişisel hazinesindeki tüm silahlar her zaman saf gümüşle kaplı kaldı. Tarih, Kazıklı Voyvoda'nın vahşetini anlattı durdu. Ancak Karpatların sisli eteklerinde rüzgar esmeye devam ettikçe geceye fısıldanan o kanlı efsane gerçeğin ta kendisi olarak gölgelerin arasında yaşamaya devam etti.